Kara delikler çoğu kişinin hayal ettiği gibi uzayın içinde duran katı bir nesne değildir. Daha çok bir sınır düzenidir. Uzay zamanda çizilmiş bir hat gibi düşün. Uzay zaman, uzay artı zamanı tek bir geometrik yapı olarak ele alındığı fiziksel zemindir. Bu hattı geçtiğinde mesele içeride bir şey var olmaktan çıkar. Asıl mesele şudur: dışarıya ulaşmak artık geleceğin içinde bir seçenek değildir. Bu yüzden akla hemen tek bir soru gelir: bu geri dönüşsüzlük gerçekten fiziğin kendisi mi? Yoksa yalnızca zamanı ve olayları nasıl ölçüp tanımladığımızın bir sonucu mu? İlk yaygın inanış olay ufku uzayda sert bir duvardır fikridir. Oysa olay ufku bir duvar değil, bir nedensellik sınırıdır. Nedensellik, yani sebep-sonuç bağlantısı dediğimiz şey, bir olayın başka bir olayı etkileyebilmesi demektir. Sen içeriden bir mesaj, ışık, radyo dalgası yollamak istersin. Ama olay ufkunun içinden gönderdiğin hiçbir sinyal dışarıdaki uzak gözlemcilerin geleceğine ulaşamaz. Genel görelilikte Einstein'ın yer çekimini uzay zaman geometrisi olarak tanımlayan kuramında bu tanım çok nettir. Kara delik bölgesi uzayın çok uzağındaki, idealde sonsuzdaki gözlemcilerle nedensel olarak bağlantı kuramayacağın bölgedir. O bölgenin sınırına da olay ufku deriz. Bu yüzden olay ufku duvar değil, erişimi tek yönlü kılan bir sınırdır. Burada daha da rahatsız edici bir ayrıntı var. Olay ufku bir bakıma gelecekten tanımlanır. Çünkü tanımı sonsuz gelecekte bile dışarı kaçmayı başarabilen ışık ışınlarının uzay zamandaki yollarına dayanır. Bu yüzden literatürde olay ufkunun tanımı için bazen teleolojik, erek bilimsel denir. Sanki varlığını belirlemek için tüm geleceği bilmek istiyormuş gibi. Elbette bu fiziksel olarak gizemli bir bilinç taşıdığı anlamına gelmez. Sadece matematiksel tanımın global tüm uzay zamanı kapsadığı bir bilgiye yaslanması demektir. Şimdi düğüm metaforuna geçelim. 1965'te Roger Penrose'un genel göreliğe kazandırdığı çok güçlü bir kavram var: hapsolmuş yüzey. Bunu sade bir şekilde anlatmaya çalışayım. Kapalı bir yüzey düşünün. Örneğin küre gibi. Bu yüzeyden iki yönde ışık göndermeye çalışın. Biri dışarıya doğru, diğeri içeriye doğru olsun. Normalde dışarıya doğru giden ışık demetlerinin kesit alanı büyür. Yani ışık demeti açılarak yayılır. Ama bazı güçlü yerçekimi geometrilerinde uzay zaman eğriliğinin aşırı olduğu durumlarda şaşırtıcı bir şey olur. Her iki yönde giden ışık demeti de geleceğe doğru ilerlerken büzülür. Yani kesit alanı küçülür. İşte buna hapsolmuş yüzey denir. Bu ışığın bile uzaklaşamadığı bir geometrik durumun imzasıdır. Ve kara delik oluşumunun çok güçlü bir göstergesi kabul edilir. Buradan düğüm benzetmesine geri dönersek, düğüm topolojik olarak mutlaka katlanmaz. Yolları yeniden düzenler. Kara delikte maddeyi önce ezmek zorunda değildir. Önce ışık konilerini eğer. Işık konisi bir noktadan itibaren hangi yönlerin gelecek, hangi yönlerin geçmiş olduğunu gösteren nedensel yapıdır. Eğer ışık konileri içe doğru yayılıyorsa dışarı dediğin yön artık geleceğin içine düşmez. Yani nedensel olarak dışarıyı hedefleyen bir gelecek yolu kalmaz. Burada tersine çevirmek gibi ifadeler cazip gelir. Ama dikkatli olmak gerekir. Matematikte tersinir, tersinmez terimleri çok teknik anlam taşır. Bu bağlamda asıl söylemek istediğimiz şudur: olay ufku nedensel erişimi tek yönlü yapar. Bir kez içeri geçtiğinde dışarıya etki eden sinyallerin geleceğe taşınabileceği bir yol kalmaz. Bu sezgiyi daha da somutlaştıran bir ara durak daha var. Kara delik ışığı bile dolaştırır. Schwarzschild kara deliğinde dönmeyen yüksüz ideal kara delik çözümünde bir halka bulunur. Foton sfer, yani foton küresi, foton yörünge bölgesi. Bu ışığın dairesel yörüngede dolanabildiği yarıçap çevresidir. Yaklaşık olarak 3m civarı diye ifade edilir. Buradaki m kara deliğin kütlesini temsil eden bir ölçektir. Genel görelilikte birim seçimine bağlı olarak kütle uzunluğa çevrilmiş gibi görünür. Ancak önemli nokta şu: bu dairesel ışık yörüngesi kararsızdır. Işığı çok az ittirsen ya dışarı kaçar ya içeri düşer. Buna rağmen kavramsal etkisi büyüktür. Geometri dalga davranışını yakalamaya başlar. Belirli modlar, bir alanın dalganın belirli titreşim desen çözümleri, dalga modu ya da titreşim modu uzay zaman tarafından adeta tutulur. Hapsedilmiş modlar ifadesiyle kastedilen sezgi buradan beslenir. Uzay zaman sadece parçacıkları değil, alanların dalga desenlerini de belirli bölgelerde hapseder gibi davranabilir. Gelelim adyabatik sıkışma iddiasına. Yani alan modları adyabatik olarak sıkışır fikrine. Adyabatik, kabaca çok yavaş değişen sistemin iç düzeninin değişime uyum sağlayabildiği, ısı alışverişi veya entropi üretimini ihmal edebilecek kadar yumuşak değişim fikrini çağrıştırır. Bu ifadeyi 2-3 katmanda doğru kurmak gerekir. Birinci katman şu:
Çöken bir geometri dışarı giden ışığı aşırı kırmızıya kaydırır. Işığın frekansının düşmesine karşılık gelir ve dalga boyunun uzamasına da karşılık gelir. Dışarıdaki gözlemci içeriden gelen sinyali giderek daha düşük enerjiyle ve daha zayıf görür. Bu da ufka yaklaşma hissini büyütür. İkinci katman şudur. Hawking ışımasını kuantum alan kuramının eğri uzay zamanda öngördüğü kara deliğin termal benzeri ışınımını geri doğru izlediğimizde ufka yakın modların çok yüksek frekanslara çıktığı görülür. Bu meşhur Trans-Planckian tartışmasıdır. Planck ölçeğinin ötesine taşan frekansların fiziksel anlamı kuantum yerçekimi bilinmediği için tartışmalıdır. Üçüncü katman ise daha sezgisel çizim katmanıdır. Adyapatik sıkışma dersen dalga boyu küçülür, frekans artar, enerji yoğunlaşır gibi akılda kalıcı bir resim elde edersin. Ama bu resim tek başına ufkun oluşmasının kanıtı değildir. Burada sınır güzel sezgiyi fiziksel zorunluluk gibi sunmaktır. Dışarıdan bakınca ufku geçiş sonsuz sürer. Bu bazı koordinat seçimlerinde uzay zamanı nasıl etiketlediğine bağlı olarak doğrudur. Fakat fiziksel olarak gerçekten duruyor demek değildir. Çünkü burada iki zaman kavramı karışır. Koordinat zamanı dış gözlemcinin kullandığı, seçtiği koordinat sistemine bağlı zaman etiketi başka, öz zaman bir gözlemcinin kendi saatinin ölçtüğü, fiziksel olarak yol boyunca yaşadığı zaman başkadır. Düşen gözlemci olay ufkunun sonunu öz zamanda geçer. Yani kendi saatinde sonsuz bir bekleyiş yoktur. Koordinat zamanı ile öz zamanın bu ayrımı geri dönüşsüzlük hissini büyüten psikolojik bir kaynaktır. Ama geri dönüşsüzlüğün çekirdeği yine nedensel yapıdır. Düğüm metaforunu topolojiye yani uzayın şekilsel bağlanma özelliklerine taşırsak başka sınırlayıcı bir ilke karşımıza çıkar. Topolojik sansür teoremi. Kabaca şunu söyler. Asimptotik olarak düz, çok uzakta düz uzaya benzeyen bir uzay zamanda ve belirli enerji koşulları altında ışık, karmaşık topolojiyi dolaşıp geri dönüp dışarıya bilgi taşıyamaz. Yani uzay zaman gerçekten düğümlü, karmaşık bir topoloji izin verse bile dış gözlemcinin bunu sinyallerle ölçmesi ciddi biçimde kısıtlanır. Topoloji adeta saklanır. Deney tarafına geçtiğimizde ise klasik genel göreliğin çok güçlü bir geri dönüşsüzlük izi vardır. Hawking'in alan teoremi. Klasik süreçlerde olay ufkunun alanı azalmaz. Ya artar ya aynı kalır. Bu sonuç belirli enerji koşullarına madde enerji yoğunluğunun makul davranmasını zorunlu kılan varsayımlara dayanır. Peki bu ilke test edildi mi? Yerçekimi dalgalarıyla uzay zamandaki dalgalanmalarla dolaylı testler yapıldı. Örneğin GW 150.914 gibi birleşme sinyallerinde iki kara deliğin birleşip sönümlenerek tek kara delik oluşturması gözlemlendi ve alan yasasıyla uyumlu çıkarımlar raporlandı. Bu tür testler ufuk fiziği hakkında dolaylı kanıt üretir. Ancak kuantum alanlarının bazı durumlarda enerji koşullarını ihlal edebileceği bilinir. Bu da alanın azalması gibi senaryoları tartışmaya açar. Son olarak uzunluk kısalması bağlantısını temiz bir dille kuralım. Uzunluk kısalması illa mekanik sıkıştırma demek değildir. Asıl kök eş zamanlılığın göreliliğidir. İki olayın aynı anda olmamasının gözlemciye göre değişmesi. Farklı hızlarda hareket eden gözlemciler aynı anda kabul ettikleri uzay kesitlerini farklı seçer. Bu yüzden ölçülen uzunluklar değişir. Maddeyi duran dalga gibi düşünmek bazen sezgisel fayda verebilir. Lorentz dönüşümünde özel göreliliğin hız dönüşümlerinde dalganın fazı korunur. Bu dalga vektörünü dönüştürür ve hareket doğrultusunda karakteristik ölçeğin kısalmış görünmesi hissini doğurur. Bu kısalma çoğu kez dışarıdan sıkıştırma değil, uzay zaman kesitini nasıl seçtiğin ile ilgilidir. Bütün bunları bir araya koyunca şunu özetleyebiliriz. Kara deliği uzay zamanın topolojik düğümü diye anlatmak cazip. Çünkü gerçekten doğru bir şeye işaret ediyor. Nedensellik yolları yeniden düzenleniyor. Işık konileri eğiliyor. Bazı yüzeyler hapsolmuş hale geliyor. Dışarıya giden gelecek yolları kapanıyor. Ama düğüm topoloji ise topolojik sansür sınır koyar. Düğüm termodinamik ise kara delik termodinamiği, alan entropi ilişkisi gibi alan yasası sınır koyar. Düğüm kuantumsa enerji koşullarının ihlali gibi tartışmalar kapıyı aralar. Bu noktada sorunlar hala açık kalır. Kara delik gerçekten bir topolojik düğüm mü yoksa yalnızca geleceğin sınırı mı?